Bu mekiğin içerisindesiniz ve sadece 3 dakika içerisinde uzayın başlangıç sınırı olan 100 kilometrelik irtifaya ulaşıyorsunuz. Ve ani bir kararla mekiğin dışına çıkarak 0,3 milimetre kalınlığındaki uzay başlığınızı ve üzerinizdeki basınçlı uzay kıyafetinizi çıkarıyor, kendinizi uzayın sonsuz boşluğuna bırakıyorsunuz. Siz derin bir sessizlik içindeyken yaşayacaklarınızı anlatıyorum. Dünyadaki yaşamın ve canlılığın aksine uzay, acımasız, organizmalar için karanlık, bilinmez, öngörülemez ve ölümcül bir yer. Fakat koşullar her ne olursa olsun, keşfetme içgüdüsüne karşı koyamayan insanoğlu bunun da nispeten üstesinden gelmeyi başarabilmiş, kendini uzayda bulmuştur. Nasıl ki suyun altında hayatta kalmak için özel ekipmanlar ürettiysek, benzer şekilde uzayda hayatta kalabilmek için ileri teknoloji polikarbon vizörler, 15-16 kattan oluşan kıyafetler, özel ayakkabılar ve eldivenler ürettik. Bütün bu ekipmanları elimizin tersiyle itip öylece dalıversek uzayın engin boşluğuna. Ne olur acaba? Aslında hikaye daha uzaya çıkmadan, roketin içindeki atmosferden ayrılmadan başlıyor. Uzay aracının gittikçe artan bir hızla boşluğa doğru yol alması sırasında astronotları büyük tehlikeler bekler. Bu tehlikelerden bir tanesi de hız artışı veya ivmelenme neticesinde astronotların ağırlıklarının artmasıdır. Mekik 2 dakika içerisinde 3500 kilometre hıza ulaşır. Bu sırada astronotun damarlarındaki kanın ağırlığı erimiş bir demirin ağırlığına eşit olur. Kan, vücudun bazı yerlerinden çekilerek başka yerlerde toplanır. Beyne yeterli kanın ulaşamaması ilk önce beyin dokularında hipoksiye ve daha sonra da ölüme yol açar. İvme ile birlikte gelen sorunu çözüp uzaya ulaştığımızı varsayalım çünkü işimiz çok daha yukarılarda. Ekipman olmaksızın uzay boşluğuna kendimizi bıraktığımızda bizi bekleyen birkaç büyük tehlike var. Bunlardan en ölümcül olanları radyasyon, sıcaklık, oksijen ve basınç. En gerçekçi ve en temel tanım olarak radyasyon bir maddenin enerji yaymasıdır. Radyasyonu ikiye ayırabiliriz: elektromanyetik radyasyon ve nükleer radyasyon. Uzayda başımızı belaya sokacak olan radyasyon, elektromanyetik radyasyondur ve uzayda bunun en güçlü kaynağı sevimli, sıcak dostumuz Güneş'tir. Güneş, ışık spektrumundaki farklı dalga boyları ve enerjilere sahip ışık çeşitlerinin tamamını, yani radyo dalgalarını, mikrodalgayı, kızılötesini, görünür ışığı, mor ötesini, X ışınlarını ve gamma ışınlarını yayar. Ultraviyoleyi biliyorsunuz. Cilt kanseri başta olmak üzere pek çok zararı var. Fakat X ışınları ve gamma ışınları bir başkadır. Bu iki ışık çok yüksek frekanslarda olduklarından kimyasal bağları kırabilecek enerjiye sahiptirler. Bu bağların kırılması sonucu iyonlaşma olur. İyonlaştırma gücüne sahip elektromanyetik radyasyonlar hücrenin genetik materyali olan DNA'yı parçalayabilecek kadar enerji taşırlar. DNA'nın zarar görmesi hücreler için bir felaket, sonun başlangıcıdır ve DNA'daki çok az zedelenme bile kansere yol açabilecek kalıcı değişikliklere sebep olur. Çıplak teninize güneşten alacağınız dozajı belirsiz gamma ışınları sizi halka dönüştürmez ama toprağın altına gömer. Uzayın taban sıcaklığının 2,7 Kelvin yani -270,45 derece olduğunu aklımızın bir köşesinde tutalım, fakat bunun her zaman her yerde geçerli olmadığını da bilelim. Uzay soğuk mudur, sıcak mıdır? Bu göreceli bir soru aslında. Uzayda nerede durduğunuza bağlı olarak uzay hem sıcaktır hem de soğuktur. Aslında en doğru yanıt uzayın sıcaklığı yoktur ama konuyu dağıtmayayım. Şimdi ısı 3 yolla yayılır. 1 iletim, 2 konveksiyon, 3 radyasyon. İletim ile ısı transferini katı maddelerde gözlemleriz. Tavanın metal sapından tuttuğunuzda elinizi yakan sıcaklık oraya iletim yoluyla gelmiştir. Ya da buz gibi bir havada otobüs durağında beklerken biraz şuraya oturayım dediğiniz yer metalse ve üşüme hissediyorsanız bunu yine iletim yapmıştır. Konveksiyon ile ısı aktarımını da akışkanlarda yani sıvı ve gazlarda gözlemliyoruz. Çocuklara paşa çayı yaptığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Çay bardağının dibine çok az sıcak su, üstüne de soğuk su koyuyoruz ılıması için. İşte sıcak su ile soğuk su arasındaki ısı transferi orada konveksiyon ile oluyor. Radyasyon ne oluyor peki? Onlar da bizim mangalcılar. Ateşi yerlediklerinde daha da harlı yanmaya başlayan kömürün yüze vurup terlettiği sıcaklık, radyasyon ile size ulaştırılmış ısı transferinden başka bir şey değil. Uzay neredeyse boş olduğu ve metreküp başına sadece birkaç hidrojen atomu düştüğü için ısı transferinin iletim ya da konveksiyon yoluyla olması imkansız. Tek yol radyasyon yani ışıma iledir ve bu ısı iletim şekli en yavaş olanıdır. Eğer yüzünüz güneşe dönükse, güneşin sıcaklığını radyasyon yani ışıma ile yavaş yavaş hissetmeye başlayacaksınız. Fakat bu yavaşlık çok değil. Dakikalar ile saatler arasında yani plajda güneşlenirken hissettiğiniz hıza yakın bir hızda olacak.
Güneşe bakmayan sırtınız ise ayın karanlık yüzü gibi yavaş yavaş 0 derecenin altına düşmeye başlayacak ve hipotermi ile birlikte dondurucu soğukla karşı karşıya kalacaksınız. Yani ön tarafınız yanarken aynı anda arka tarafınız buz kesmeye başlayacak. Güneşin sıcaklık etkisinin yanında uzayda vücudunuz da arka planda kendiliğinden kızılötesi ışıldayarak ısı kaybetmeye başlıyor olacak. Yani ortalıkta yıldızvari sıcak bir şey olmasa bile bedeniniz yavaş yavaş ısısını uzaya veriyor olacak. Ne zamana kadar? Uzayın sıcaklığı ile bedeninizin sıcaklığı eşitlenene kadar. Yani 270 derecelere kadar. Basınç, daha doğrusu atmosferik basınç, atmosferi oluşturan gazların ağırlığıdır. Bu atmosferik basınç sıvıların kaynadığı ve gaz haline geçtiği sıcaklığı belirler. Deniz seviyesine indikçe tepemizdeki hava daha da fazla olacağından basınç da artar, sıvıların kaynama noktası da artar. Deniz seviyesinde bildiğiniz üzere su 100 derecede kaynıyor. Eğer yükseklere, dağlara, tepelere çıkarsanız üstümüzdeki hava daha az olacağından uyguladığı basınç da azalır ve kaynama noktası artık 100 değil, daha az seviyelere düşer. Mesela Everest gibi yüksek bir yerde hava basıncı daha azdır ve su 69 derecede kaynar. Fakat deniz seviyesinin de altına inerseniz, örneğin Ölü Deniz'in kenarına gidip bir bardak su kaynatmak isterseniz tam 176 dereceye kadar suyu ısıtmanız gerekir. Şimdi bu basınç ve suyun kaynama noktasının uzayla alakası nedir diyeceksiniz. İnsan vücudunun yaklaşık %60-65'i su. Ayrıca kanımızda da vücudumuzda dolaşan akışkan bir sıvı ve uzayda atmosfer yok, hava yok. Uzaya çıktığınızda dünyadaki gibi üzerinize çöken bir hava ağırlığı olmadığı için ve biraz önce dediğim gibi yükseklere çıkıldığında su çok daha düşük sıcaklıklarda kaynamaya başladığı için sözün özü, uzaya çıktığınızda üzerinizde koruyucu giysi yoksa basınç olmadığı için kanınız kaynamaya başlar. Basınç olmadığı için öncelikle dokularınızdaki daha az seyrek olan sular kaynamaya başlar. Aynı anda burnunuzun içindeki sıvılar, kulak iç sıvınız, tükürüğünüz köpürmeye ve kaynamaya başlar. Çok kısa bir süre içerisinde kılcal damarlarınızdakiler de dahil olmak üzere tüm damarlarınızdaki kan köpürerek kaynamaya başlar. Uzay bünyesindeki dengesizlikleri ve eşitsizlikleri sevmez. Vücudunuzdaki iç basınç ile uzay boşluğundaki basınç dengesizliğini kapatmak için mevcut vakum tüm gücüyle içinizdeki havayı, gaz moleküllerini, su buharını dışarı çekmeye çalışır. Yani nefes alıp verme refleksine girmektense nefesinizi tutmak daha mantıklı, en azından şansınız olur. Belki biri sizi çeker kurtarır, belki. Nefesinizi tutmuyorsanız ilk nefesinizi verdikten hemen sonra beyniniz size nefes aldırmak için elinden geleni yapacak, fakat ölümcül vakum sizden önce davranıp içinizde kalan gazın tamamını kendisine çekmeye çalışacak. Siz yine refleksle olmayan havayı içinize çekmek isteyeceksiniz, fakat şişmeyen ciğerlerinizi gördükçe daha çok panikleyecek, ruhunuz çekiliyormuş gibi uzaya gaz moleküllerini vermeye devam edeceksiniz. Suyun içindeki boğulma hissinden daha farklı, çünkü içinize çektikçe gelen bir su yok. Tam tersine sizin içinizdekileri çekmeye, almaya çalışan bir şey var. Tükenme noktasına gelmeden önce bilincinizi 1 dakikadan çok daha kısa bir süre önce yitireceksiniz ve beyin ölümüyle birlikte dokularınızın ölümü gerçekleşmeye başlayacak. Sonunda kendinizi uzayla bütünleşmiş hissedeceksiniz. Herhangi bir gezegenin, yıldızın veya gök cisminin yörüngesine girmez. Şansınız yaver gider de kafanıza bir cisim çarpmazsa cesediniz hiç bozulmadan milyarlarca yıl uzayda sürükleniyor olacak. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uzaya fırlayan insanların şişmesi, patlaması, vıcıklarının çıkması gerçek hayatta söz konusu değil. Radyasyonun etkileri yavaş bir şekilde, hatta bir şekilde hayatta kalmayı başarabilirseniz ilerleyen dönemlerde ortaya çıkıyor. Sıcaklık etkisi bundan daha hızlı gerçekleşir. Güneşe olan yakınlık uzaklık durumunuza göre bedeniniz sıcaklıktan etkileniyor. Hem donuyor hem yanıyor. Basınç konusu da benzer şekilde aşırı hızla gerçekleşecek olan başka bir etken. Vücudunuzdaki sıvıların kaynamaya başlaması dakikalar bile sürmüyor, ölüm sebebiniz oluyor. Oksijenin, yani soluyabileceğimiz bir havanın olmayışı, bana kalırsa uzaydaki en hızlı ve net ölüm şekli. Bunlardan hangisi insanı en hızlı şekilde öldürür derseniz, ben solunacak havanın olmayışı sebebiyle boğulma derim.